İstanbul'da bir gece konaklayıp kendini başka bir ülkede uyanmış gibi hissedebilir misin? Bence hissedebilirsin. Oo. Ben mesela şuraya masa sandalye atıp takılabiliyor muyum? Bugün sizleri Kınalıada'ya götürüyorum. Prens Adaları'nın son adası olarak gezimi burada noktalayacağım arkadaşlar. Okullar yeni kapandı. Kiralayacağınız kamelyalar da bunlar. Bu sene daha bir cıvıl cıvıl bir vakitte yakaladım. Ama sadece gezmeye gelmedim biliyorsunuz. Otelleri, pansiyonları, plajları, bütün ayrıntılara fiyatlarıyla beraber odalara girerek yine yer vermeyi düşünüyorum. Az önce baktığımız oda şurasıydı. Sözü fazla uzatmayacağım. Gelin bana eşlik edin. Arkadaşlar evet bu sefer buradan ilerleyeceğim. Daha önce sol taraftan gitmiştim. Şu plajları tek tek gezerek yolculuğumuza devam edelim. Tabii buradan devam edip adanın en kenarından yürüyerek bir tur atmıştım. Ama bu sefer buradan devam etmek istiyorum. İskeleye gelirken vapurdan da görünen bu plajları tek tek şöyle bir fiyat bilgisi alalım. Avantajları neler bir bakalım. Otellere ve pansiyonlara da girer bilgimizi alırız. Evet mesela My Protein. Burası hem restoran anladığım kadarıyla. İskelenin en yakınındaki plaj burası. Ben burayı öğrendim. Buranın girişleri 300 lira. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorsunuz. Kırmızılar Beach diye geçiyor. Burayı böyle herkes kendi çapında renklendirmiş arkadaşlar. Tamam burada çok durmayacağım. Şöyle bir bakalım. Bakın her plajın başına da ayna koyuyorlar burada. Burası kırmızı bölge mesela. Muhtemelen bu tarafta 300 lira falan girişler arkadaşlar. Yani burada müzik var falan. Ne kadar girişler? Bizde 400 abi bugün. 400. Bugün. Ama bu saat Yarın? 200, 200. Yarın hafta içi 300. Eyvallah. Sana 200 olsun ama tek erkek alamıyorum. Ben YouTube kanalında Kınalıada'yı tanıtıyorum da size de yer vereyim diye söylüyorum. Tabii İsmi ne aile buranın? bayana özel. Alsancak Aile Plajı diye. Alsancak Aile Plajı. Yiyeceğin içeceğini getirebiliyor. Dışarıdan getirebilir. Tamam. Yardımcı oluruz. Tamam hadi bakalım. Şöyle alalım şöyle. Burada da var bir tane mesela arkadaşlar plaj. Yani plaj değil aslında bunlar arkadaşlar. Buralar kıyılar. Yani hiç insanlara böyle biraz yürüme mesafesi falan bırakmamışlar ya. Yani ama işte temiz oluyor. Ama bu kadar da abartı yani. Söylemek isterim. Bakın burası biraz daha böyle derli toplu. Yapmış. Kendi ünitesini ayırmış. Soyunma kabinleri var ama buralarda tuvalet olmuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Beni de çek abi. Tamam çekiyorum hadi. Kim dedi onu? Ben de. Buyur. Arkadaşlar burası çok güzel. He. Gitmenizi tavsiye ederim. Neresi burası? Kınalıada. Eyvallah. Burada mısınız siz? Evet, Ne aynen. kadar fiyatlar? Abi 200 lira. 200. Evet. Hafta içi? Hafta içi aynı. Çok güzel. İsim ne senin? Benim Kemal abi. Kemal kardeşim. Dışarıdan yiyeceğini içeceğini getirebiliyor mu? Yok getiremiyorsun abi. Yok getiremiyorsun. Nasıl getirebilir? Ne yiyecek içecek? İçeriden alıyorsun abi. Ne? Herkes izin veriyor. Sen niye izin vermiyorsun? Abi bilmiyorum, ben öyle biliyorum. Aa yanlış biliyorsun. Getirebilir. Çünkü adam mesela hamburger istedi. Nasıl vereceksin? Ne kadar zamandır buradasın? Abi biz daha yeni geldik zaten. Yeni işletiyorsunuz yani. Yok bizim değil burası. Değil mi? Sen bilgi veriyorsun. İyi hadi bakalım. Kolay gelsin. Kanala abone olmayı unutmayın. Like de atın. Adamsın. Evet sırayla mesela buraya da bir yer verelim. Bakın burada daha şezlong sayısı az. Kolay gelsin. Siz işletiyorsunuz sanırım. Sizde şezlong sayısı az herhalde. Böyle çok tıkış tıkış yapmıyorsunuz siz. Hoşuma gitti o yüzden söylüyorum. Topladık Topladın. Ne kadar girişler sizde? 300 lira. 300. Hafta içi hafta sonu aynı değişmiyor. Yiyeceğini içeceğini getirebiliyor. İstedikleri zaman sipariş de getiriyorsun. İsmi ne buranın? Seçiyoruz aile plajı. Çift. Aile plajı. Kadın erkek eşitliğine dikkat ediyorsun yani. Tamam ama kıyı kanunu var. Şurada da denize girmek isterse bir şey diyemiyorsun zaten. Tabii. İnsanlar rahatsız etmiyor şey. Çıkın iskeleden sağa dönün. Zaten 300-400 metre ileride görürsünüz kırmızı alanı. Bir tane yakışıklı abimiz var. Yılmaz abiyi bulursunuz sağ olasın. Biraz saygı. Eyvallah. Yürümeye devam. Bazı mekanların hala pazar olmasına rağmen kapalı olması da enteresan. Kınalıada'da zaten Büyükada gibi, Heybeliada gibi bir yoğunluk beklemeyin arkadaşlar. Şöyle yukarılara baka baka yürüyorum. Burada böyle bir kıraathane var. Amcalar tavla oynuyor. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için teşekkür ederim. Oldukça bu emlak projemle ilgili dönüşler alıyorum. Olabildiğince güzel videolarla, içeriklerle ilanları paylaşıyorum. Alf Emlak Instagram sayfamda göz gezdirebilirsiniz. Çok güzel akıllı lokasyon fırsatları var.
Bir önceki ada videolarından zaten ücretleri vesaireyi biliyorsunuz. Nakit geçerli değil. Akbil 143 lira. Kredi kartıyla 250 lira alıyor. İzleyicilerden tepkiler geliyor. İşte odaları çok özensiz yapmışlar. Eşyalar eski, boyamamışlar vesaire. Evet, bu tip manzaralarla karşılaşabiliyoruz ama burası böyle bir sevimli bir yer. Beraber keşfetmeye devam. Gerçekten diğer adalardan ayıran güzel bir havası var ya, onu hissediyorsunuz. Biraz da küçük olmasından kaynaklı mıdır nedir? Mekanları da biraz daha farklı özen gösteriyor bu ada. Dolayısıyla benim daha çok hoşuma gidiyor yani. Bakın balık ekmek fiyatları. Ekmek. Ben alırım ya. He, 300 lira olmuş arkadaşlar. 230-250 filandı. 50 lira bir zam yapmışlar. Okuyabilirsiniz bunları. Kolay gelsin. Allah. Yaz mevsiminde sadece dondurma tercih etmeyin. Bakın, Göreme muhallebicisi. Hemen bir bakalım neymiş. Tavuk göğsü, kazancı ve sütlacımız tercih ediliyor. Şuradaki fiyatlara bakın arkadaşlar. 720 gram 940 lira. Tavuk göğsü 180 gram. O bir porsiyon herhalde değil mi? Peki gerçekten tavuk tiftiği kullanıyorlar mı acaba? Kullanıyorlar değil mi? Tamam, bir tane bana tavuk göğsü verir misin? Sarıyer'de yerdik arkadaşlar. Sarıyer muhallebisinde meşhurdur tavuk göğsü ama tabii biz küçükken Altınkum plajına giderken ne isterim? Tarçın. Üstüne yok, tarçın istemem. Ben böyle deneyeceğim. Tamam, şöyle yiyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi adayı bir tur atacağız. Enerji lazım. Gerçekten dokusu iyi ya. O güzelmiş. Tavuk tadını aldım arkadaşlar. Zaten ağzınız içi yapış yapış oluyorsa farklı böyle bir dokusu oluyor. Onu alıyorsanız güzel. Şekeri çok az. Çok iyi. Harbiden iyi kıvırmışlar ha bunu. Ben bayağıdır çocukluğumdan beri yemedim bunu yani. Beğendim ben bunu ya. Bu iyi bayağı. Sporcu tatlısı. Protein de var içinde. Kazandibinde bundan mı yapıyor acaba? Evet. Değil mi? Yakıyor üstünü. Aynısı tavuk göğsü kazandı. Sadece biraz yanlış abi. Evet, buna böyle bir yanık tadı aradım hafif bak. Bu da güzel olur, evet. Ustalarının eline sağlık. Siz sürekli alıyorsunuz sanırım burada. Evet. Güzel, evet, çok beğendim. Ben uzun zamandır yemiyordum bu kadar güzel. Şekeri de az fazla değil, annemin şekeri tam kıvamlı. Geçmiş yapıyorlar. olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, tavuk göğsümüzü yedik. Biraz daha tabii küçük bir ada olduğu için dik yokuşlar var hafif tepeye çıkmak için. Ama kıyı şeridinde özellikle bisikleti çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be some. Dilim fiyatı. Bakın arkadaşlar, karışık 200. Bu ne? Grek, Yunan usulü mü? Peynir var. Güzel. Yeni mi başladınız bu sene? Değil mi? Yeni. Hayırlısı olsun. Mekan da güzel. Maestro kanalı adam. Maestro Kınalıada. İşiniz rast gitsin. Buranın evleri çok güzel. Geçen hafta Burgazada'da şey demiştim, hani en sevdiğim Prens Adası ama Kınalı'ya gidince fikrim değişiyor diye. Yine değişti. Şimdi bu dik yokuşu çıkacağım. Evet, ve Noya Köşk Otel'e doğru gideceğim. Koşalım. Şu yokuşu koştum arkadaşlar. Epey bir eğimli. Bakın, Kınalı Otel. Buldum bir otel daha. Girip bir soralım gelin. Bakalım, belki müsaade isterler. Burada mutfak filan var aşağıda. Restoran bölümü. Çok güzel, terasını falan yapmışlar. Kolay gelsin. Özgür ismim. Tabii ki. İsterseniz havuz bölümünden başlayalım. Havuzda mı var? Arkadaşlar havuzda varmış. İsim neydi? Hakkı. Hakkı. Evet. Özgür ben de. Memnun oldum. Sağ olasın.
Hakkı Bey yardımcı olacak. Siz burayı işletiyorsunuz sanırım. Evet, patronlarım yokken ben burada. Tamam sizsiniz o zaman. Ben sizi bilirim şu an. Temiz görünüyor. Aynen. Maksimum 2.1 derinliği olan. Arkadaşlar izole bir alan. Yani etraftan böyle hani havuzun görünebileceği bir yerde değil. Çok güzel. Eski bir bina sanırım burası. Köşk gibi. Değil mi? Denize de yakınlığı sebebiyle 100-150 metre falan zaten. Nasıl odalarınız? Böyle müsait bir odanız var mı orada da göster? yardımcı olayım Çok size. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bakın fiyatlar da burada. Şöyle yemek fiyatları. Kahvaltılarımız genelde burada oluyor. Kahvaltıları burada veriyorsunuz şöyle havuzun kenarında. Hep beraber kahvaltı çay ocağı da varmış. Tabii konaklamaya kahvaltı dahil sanırım Hakkı Bey. Evet, gayet. Çok güzel. Konaklamaların hepsinde kahvaltı ve havuz dahilinde oluyor. Havuz da var. Ekstra bir ücret talep edilmiyor zaten. Evet. Tabii yani. Ben bir üst kata hemen tercih ediyorum. Peki ben burada bekliyorum oturup. Şöyle görüntüler alayım ben de sizler için arkadaşlar. Olur. Burada otele giriş 14, çıkış saati 12. O tabii yarım saat, bir saat esnetilebilir diye düşünüyorum. Bakın havluları falan kurutuyorlar ne güzel. Sezon yeni yeni açıldığı için peyzaja da böyle yeni yeni başlamışlar. Bizlerde 2 tip oda var. 2 tip oda var. Aynen. Standartlarımız var. Onların tuvalet banyosu odamız dışında oluyor. Ortak kullanımı. Tabii. Standart odalarımızı göstereyim ben size. Olur. 11 numaralı odayı görüyoruz. Burası standart odamız. Bir tane televizyon var, ısıtma ve soğutma klimayla. Şu şekilde. Bu odaların tuvaleti ve banyosu Ortak kullanım. ortak kullanım. Hemen kapının yanında. Şöyle güzel bir deniz manzarası olan bir oda burası. Bakın. Görüyor, açık bir alan. Yani etrafında yüksek yüksek binalar yok. Şöyle tertemiz yapmışlar. Çok güzel. Evet, banyomuz hemen yanında oluyor. Bakabilirsiniz. Teşekkürler. Şöyle duşu, tuvaleti, banyosu. Arkadaşlar buradaki adalardaki binalar, evler eski olduğu için genelde bunları kendi kafalarına göre düzenleyemiyorlar. Dolayısıyla doğala sadık kalındığı için hani içeride böyle muhteşem, olağanüstü modern dekorlar falan beklemeyin. Buraların özelliği bu zaten. Şöyle manzaraya bakabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yangın merdiveninden çıkıp da bakabilirsiniz. Devamına. Bakın hemen çıkalım yangın merdiveni. Oo. Ben mesela şuraya masa sandalye atıp takılabiliyor muyum? Oo arkadaşlar ya. Bir üst katımız daha var. Şu anda dolu. Full. Bir üst kat dolu. Şöyle teraslı bakın. Şöyle buralarda da masa sandalye alanı var. Direkt şöyle havuza da bakıyor burası. Oo. Güzel. Çok güzel ya. Ben burayı çok sevdim. İlk defa geliyorum. Geçen sene buraya yer vermemiştim ben. Bu sene böyle bir denk geldi. 2 tip odanız var sadece bu Evet, kadar. doğru. Tamam. Burada 3 kişi konaklayabiliyor. 3 hatta 4'e kadar da çıkartabiliyoruz. Bir yatak daha alabiliyoruz. Kişi başı ne kadar fark ediyor Hakkı Bey? Fiyat olarak mı? Evet, bir kişi eklendi buraya diyelim. Şöyle söyleyeyim. Normalde 2 kişilik fiyatlarımız bizim 8.000 TL. Büyük odalarda kahvaltı ve havuz dahilinde. Artı kişi eklendiği zaman 2.000 TL fark ediyor. Yani 3 kişi olacak 10.000 TL, 4 kişi olacak 12.000 TL. Ama biz müşterilerimize biraz tolerans gösteriyoruz fiyatlarda. Evet. Bazen hani marş olmak istemiyoruz. Onlara biraz daha yardımcı Yardımcı olabiliyoruz olur. yani fiyatlarda. Yani şu an bu odanın fiyatı 10.000 3 kişi. Aynen. Kahvaltı dahil. Diğer ilk girdiğimiz küçük oda Onların fiyatları 6.000 ama biz elimizden geldiğince biraz yine makul davranmaya 2 çalışıyoruz yani kişi fiyatlarda. başı 3.000'e 2.500'e falan Aynen, geliyor. kişi başı minimum 2.5'tan başlıyor. Başlıyor, aynen. 4.000'e kadar çıkıyor. Bakın arkadaşlar tertemiz her şeyi buraya. Güzel de kokuyor içerisi. Çok da hani böyle buralara girip ayak değdirmek istemiyorum. Çok teşekkürler. Üstadlar müsait olsaydı size oralar da gösteririm. Vallahi bu bile yeterli ya. Zahmet verdim size. Güzelmiş. Her yer yeşillik burada. Hakkı Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne Elim demek, kedi rica maması ederim. kokabilir. Yok, hiç önemli değil. Eyvallah. Hangi sayfadan ulaşabilirsiniz? Özgür Uçakçıoğlu. Her kapının önünde bisiklet var. Zaten burada da lazım olacak şey o. Gerçi artık elektrikli bisiklete doğru döndü mevzu. Geldik bakın arkadaşlar. Noya Köşk Otel. Şöyle güzel denize karşı kurulmuş. Bayağı eski bir köşk. Ama yine de derli toplu görünüyor. Jeneratörü de var. Böyle güzel burada bir çardağı var. İçerideyiz şu an. Resepsiyon bu taraftaymış. Şöyle biraz görüntü alalım. Belki kameradan bizi görüyorlardır. Evet burası resepsiyon. Burası da 104 numaralı oda. Şöyle biraz turlayalım. Şurada bir hanımefendiyi bulduk.
Burada havuzu da varmış arkadaşlar. Ebru Hanım'a ulaştım. Sağ olsun yardımcı olacak, bize çok güzel manzarası olan bir otelmiş burası. Üst kattaki odalardan manzara oldukça iyiymiş. Sağ olsun onu bize gösterecek. Örnek veriyorum, bu bakacağımız odanın fiyatı ne kadar? Kaç kişi? Şu anda bir deniz manzaralı bir oda göstereceğim size. Bakacağım odanın fiyatı 9.000 lira. Hafta içi 10.000 lira. Hafta sonu ve özel günlerde. 9.000 lira bu oda fiyatı. 2 kişi konak. Kişi kahvaltı dahil. Otelimizin bir havuzu var. Havuzun kullanımı açık. Onun dışında bir adanın kısmında bir plajımız var, Noya Beach. Oraya da misafirimiz ücretsiz giriş yapabiliyor. Bir de deniz kenarında bir Noya balığımız var. Cunda mutfağı yapar. O da %10 indirimli misafirler. Noya'ya da uğrayacağım şimdi zaten kıyı şeridinden giderek. Evet, o da otel oldukça güzel arkadaşlar. Derli toplu, özenle her bir köşesi merdivenlere kadar. Burada deniz manzaralı bir oda üst kattan. Oo. Bakın. Tamam. Çok da şöyle kapatayım sinek girmesin. Şurada havuz var. Hemen olabildiğince bütün Kennedy Caddesi'ni falan görüyoruz burada. Harika ya. Çok ferah. Cıvıl cıvıl. Şöyle şuralardan da birkaç görüntü alayım. Mesela bu odanın fiyatı 9.000 lira. 2 kişi. Kahvaltınız nasıl Ebru Hanım? Yani Açık büfe kahvaltı. açık büfe kahvaltı veriyorsunuz. Mini buzdolabı. Burada kettle, çay. Mesela burası oldukça geniş. Tertemiz. Terlikler. Çok güzel ya. Özenle yapılmış. Renk uyumları falan çok güzel. Buradan hemen odanız da zaten şurası. Burası tarihi bir köşk zaten. Taşları falan bazıları hala orijinal. Zaten çok eskimeden kişiler çok kendi müdahale edemiyor sanırım değil mi? Köşk olduğu ya da tarihi bir değeri olduğu için. Evet. Çok teşekkür ederim Emre Hanım. Vallahi sevdim. Bu şey mi? Kartlı girişler var sanırım. Evet, kart. Evet. Kınalıada'nın biraz böyle sırtlarında bir otel burası. Noya Beach'te etkinlikler oluyor. Mesela bu hafta sonu için 4 Temmuz'da Ozan Doğulu var. Böyle parti etkinlikleri oluyor, Tabii, eventler oluyor. Tabii. DJ performansları Evet. oluyor. Ben tahmin ediyorum ki oraya da gidersiniz diye düşünüyorum. Orada Baran Bey var. Baran Bey var, numarası da var bende. Geçen sene tanışırken tanıştım onunla. Evet. Evet, çok iyi bir arkadaştı. Oradaysa şu an sevinirim. Bakın burası yemek yenilen alan. Burada havuz var, tertemiz şu an. Güneşlenenler var arkadaşlar. Orayı çok çekmeyeyim. Böyle platformlar halinde, böyle arka tarafta da yürüyüş yapabileceğiniz alanlar var. Hemen havuza bakan bir manzarada, kolay gelsin. Şöyle yemeğinizi denize karşı tüketebilirsiniz. Oldukça da meyve ağacınız fazla. Mandalina. Vallahi Kınalıada'yı seviyorum ya. Burgazada'ya gittiğimde orayı çok seviyorum. Buraya geldiğimde burayı çok seviyorum. Böyle ikisi arasındayım. Güller falan. Bu otel güzel. Bence fiyat performans açısından buraya göre yüksek değil. Diğer yerlerle kıyaslarsam tabii. Yani ekonomik olarak evet alım gücümüz düştü. Herkes keşke istediği yerde konaklayabilse ama hani Kınalıada'daki diğer konaklama yerlerine göre kafa kafayısınız. Buraya göre yine iyi bence o yüzden. Şöyle düşünün Özgür Bey. Bizim beach'imizin hafta içi kişi başı giriş ücreti 1000 lira. Evet. 2 kişi zaten 2000 lira. Hafta içi için söylüyorum. Hafta sonu ayrı. 2000 lira oradan hani bir düştüğünüz zaman o rakam zaten 7000 liraya düşüyor. Evet. Kahvaltı bir Su var. yerde 2 kişi en ufak kahvaltı etse. 1500-2000. Bir de havuz karşıda bir yerde minimum 500 lira kişi başı bir yerde bir havuz girişi ödediğinizi varsayarsak kişi başı çok düşük bir rakama geliyor. Evet yani konaklama 2500'e 3000'e Evet, falan geliyor yani. Bu detaylar önemli. Yine enerjisi harika bir insan Ebru Hanım yardımcı oldu sağ olsun. Kınalıada'nın otelleri güzel. Ücret konusunda, yerler konusunda bir yorum yapmayacağım. İyi, kötü, uygun. Ama anlık olarak ister istemez yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ben birebir yerinde bunları gezdiğim için karşılaştırma yapabiliyorum. Dolayısıyla biraz bu karşılaştırma arasında hangisinin bana daha çok hitap ettiğini hissettiğim an ister istemez ağzımdan iyiymiş, güzelmiş falanlar çıkabiliyor. Siz bunları çok takmayın. Neticede benim fikrim değil, sizin yorumlarınız kıymetli. O yüzden takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Araya da sıkıştırayım. Hype özelliğini kullanmayı unutmayın telefonlardan. Televizyondan olmuyor. Seviyorum o yüzden hepinizi. Şimdiden teşekkürler.
haftaya İzmir ve Muğla'ya gideceğim. Sürpriz içerikler geliyor. Çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Tam sezon açıldı, okullar yeni kapandı. Haliyle birebir yerinde deneyimleri aktaracağım size. Evet, burada mola vermek istiyorum arkadaşlar. Merhaba. Burayı değiştirdiniz mi? Farklı bir şeydi sanki. Böyleydi. Şey yaptık. Yani biraz boyadık. Işık şekli falan yaptık. Kafe yok muydu burada? Yok, burada yok. Ha, o ileride. O bir aşağıda. Ha, bir aşağıda kaldı o, bir tamam. aşağıda. Aynen burası Tamam, değil. tamam. Burası özel mülk, size ait zaten. Çok güzel, çok keyifli bir yer. Sağ olun. Siz galiba YouTube çekiyorsunuz. Evet, Daha evet. çalışıyor muydunuz? Evet, YouTube kanalım var. Yaz kış buradasınız. Evet. Normalde karşıda da oturuyoruz ama burada ev olunca gidiyoruz, Geliyorsunuz, Bir karşı- ayağımız burada, bir ayağımız burada. Bostancı'dayız. Bostancı. Çok teşekkür ederim. Soğuk değil, yine Olsun ya, hiç bu hepsi... Aşırı yemez misiniz? Ya çok teşekkürler. Şimdi tavuk göğsü yıklar, o da kesti yani buraya kadar. Vallahi çok sağ olun. Yemiş kadar oldu. Soğuk su istedim. Sağ olsunlar, su verdiler. O kadar tatlı insanlar ki. Bazen Bostancı, bazen burası. Gidip geliyorlarmış yaz kış. Keyifli. Ormanların içine girmek Kınalıada'da yasaklandı. Derin ormanların içine girip oralarda piknik yapmaya, kamp yapmaya, sandalyenizi masanıza atmaya çalışmayın sakın. Hassasiyet gösterirsek çok güzel olur. Böyle adayı turlarken her an bir köşeden adabüs çıkabilir. Kınalıada dağ çilekleriyle meşhur. Tam mevsiminde gelirseniz burada bol bol toplayıp yiyebilirsiniz. Deniz göründü. Adanın etrafında turlamaya devam ediyorum. Buraları hep kapatmışlar. Şimdi arkadaşlar, işletmelere karşı yorumlarda görüyorum bir tepki var. Çok haklısınız ama şöyle bir durum var. Bakın, işletmelerin olmadığı sahiller, özellikle bazı kanallar ücretsiz gidebileceğiniz koylar, sahiller diye paylaşıyor. Paylaşır paylaşmaz, ona bir şey diyemem de çöp içinde. Kışın daha da pisleniyor. Kışın gidin sahillere bakın, çöp içindedir. İşletmeler de yaza doğru hazırlık yapmak için temizliyorlar ve yaz boyu o işletmeler sahilleri tertemiz kalıyor. Hal böyleyken İşletmelerin olmadığını düşünsenize sahillerde. Yine girebilecek bir deniz bulamayacaksınız. Ben kıyı kanununa uymayan işletmelere karşıyım. Çünkü kıyı kanununa uyan işletme vatandaş ayırmaksızın, para gözetmeksizin size buyurun sahiller hepimiz tabii ki de kullanabilirsiniz diyorsa memleketini seven, insanına değer veren bir işletmedir. Ben de olabildiğince buralara yer vermeye çalışıyorum zaten. O yüzden benim tanıttığım yerlere tepkinizi anlıyorum ama gidip kullanabileceğiniz yerler. Ama kıyı kanununa uymuyordur. Parsellemiştir orayı. Hiçbir şekilde taviz vermiyordur. Sorun çıkarıyordur. Almam diyordur, etmem diyordur. Bunlara tepkinizi gösterin. Gidin şikayet de edin. Yanınızdayım. Yani hani bu aradaki ince ayrımı yaparsak çok sevinirim. Ve gerçekten çöp içinde. Arkadaşlar şimdi bakın, bir kıyı işletme yok. Hadi buyur. Al bak. Bak oturmuş. Almamış giderken. Üstü pislenmesin diye oturmuş hanımefendi, beyefendi. Zahmet etmiş ama poposu kirlenmedi artık, giderken atmamış. Al. Hadi nasıl olacak bu çöplük? Bak. Heh. Buyurun. İşletmelerin olmadığı sahillerin hali işte. Buyur. Nasıl olacak? Bakın. Silme ya, silme. Pislik içinde. Bana şimdi bunun mantığını izah edin mesela. Karşı çıkıyoruz ya, tertemiz işletmelerin olduğu yerler. Olmadığı yerlerde böyle. Hani bunun beyin fırtınasını yapalım beraber. Duyarlı olsun vatandaşımız. Topladığını, pisliğini alsın götürsün. İşletme olmasın, kabulüm. Herkes saygın, sevgi, medeni çerçevede girsin suya. Korusun vatanının toprağını. Sahip çıksın. Hani lafa gelince herkes asarım keserim, vatan sevgisi muhteşem. İcraata gelince işte kuru sıkı. Anadolu baba boş lakin. Mevzu bu yani. Şimdi arkadaşlar Noya Köşk Otel'den çıkıp sahili takip edip 15-20 dakika yürüdükten sonra çok güzel buraya gelip sandalyenizi, masanızı getirip istediğiniz gibi güneşlenebilirsiniz. Herhangi bir işletme yok burada. Şöyle denize doğru yaklaşmak istiyorum. Bir tane takipçim demiş hani denize girme deneyimini de aktarır mısın diye, de benim öyle bir vaktim yok. Perişan oluyorum, elimde ekipman, nasıl denize gireyim? Kurulanması var, temizliği var. Şöyle güzel bir koy. Kınalı'da da böyle bir yeri tercih edebilirsiniz. Deniz de güzel. Tabii burada ayakkabı kullanmanızı öneririm buralarda. Kadınlar da var burada, adalı kadınlar. Denizine falan giriyorlar. Burada amaç zaten sürekli denizin içine girip saatlerce denizden çıkmak değil arkadaşlar. Şu manzaraya karşı bir kere iki kere dalıp çıkın. Bronzlaşmanıza bakın. Yani onun dışında bir yer arıyorsanız zaten gidin kumluk bölgeleri tercih edin.
Yani oralar da var. Evet, plajlar bölgesi durağı. Burayı bulduktan sonra oldukça fazla plajın alanına geliyoruz. Tekneler burada geçen sene yoktu. Biraz buraları yeni yeni keşfetmişler sanırım. Konuşlanmışlar buraya. Burada böyle bir okul var, Budo Sporları. Milli takım sporcularının kamp merkezi Kınalıada'da oldukça da keyiflidir. Yani şu şekilde denize girmeyi de tercih edebilirsiniz yani. İnelim. Bakın arkadaşlar, buraya böyle ahşap platformlar yapmışlar. Küçük bir de iskele yapmışlar, orada basamaklar oluşturmuşlar ki rahat rahat denize girsinler. İleride plaja gideceğiz şimdi. Şuradan hemen restoran bölümünü açılıyor. Arka tarafta da tuvaletler ve soyunma kabinleri var. Derme çatma tabii arkadaşlar, salaş mekanlar bunlar. Evet, burada Ülker plajı var. Tüm girişler ve tüm imkanlardan faydalanmak sadece 400 lira arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Dışarıdan yiyeceğinizi, içeceğinizi buraya getirebiliyorsunuz. Bakın şemsiye 100, şezlong 200 diyor. Bu plaj biraz erkek yoğunluğunun fazla olduğu bir plaj. Giriş 400 demiş ama şezlong 150, şemsiye yok 200, tuvalet, duş paralı. Nasıl olacak o iş? Onu bir öğrenelim biz. Soralım. Merhaba, siz görevli misiniz? Özgür ismim. Soracağım, girişte 400 lira ücreti gördüm de ben YouTube kanalında Kınalıada'yı tanıtıyorum. Size de yer vereyim diye söylüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu 400 haricinde ekstra şezlong ve şemsiye para mı veriyor? Hayır, bizim girişimiz ücretsizdir. Sadece şezlonglarımızı kiralarsanız eğer paket içerisinde duş var, kabin var, tuvalet var, minderli şezlonglarımız var. Sadece 400 lira ona veriyorsunuz. Yani Ama istemezseniz kiralamıyorsunuz, kendiniz girebilirsiniz. kıyı kanununa uyuyorsunuz Aynen, yani. evet. Tamam, şimdi oldu. Evet. Çünkü ekstra bir de onlara mı para verecekler acaba? Sadece diye. şezlonglarımızı kiralıyoruz. Süper. Arkadaşlar duyun, kıyı kanununa değer veren bir işletme, Ülker işletme. Ben geçen sene de Ülker plajı, geçen sene de ufak bir yer vermiştim Evet, buraya. teşekkür ederim. Rica ederim. Kimle görüştüm? Türkan Ülker. Türkan Hanım. Siz de sahibisiniz buranın. Evet. İyi, güzel denk geldik. Türkan Hanım bulun, yardımcı olurlar arkadaşlar. Hadi görüşürüz, sağ olun. Şöyle güneş vuruyor. Türkan ablayı bulduk, sağ olsun, çok tatlı bir insan. Duydunuz arkadaşlar. Ücretsiz bir plaj. Yine bu tarafta Ülker plajına ait. Oldukça geniş. Ama dediğim gibi ücretsiz olduğu için biraz erkek yoğunluğu burada fazla. Yani kadın erkek eşitliğine biraz dikkat etmek zor burada. Onun üstesinden gelemiyorlar. Hani bunu bilerek gelin, ben de size bu önemli bilgiyi vermiş olayım. Bakın ara ara polisler de geziyor burada. Güvenlik önlemlerini falan alıyorlar. Pozunu verdi abi. Noya Beach'teyiz. Burası Kınalıada'ya yakışır. Hatta Kınalıada'nın imzası olabilecek plajlardan biri. Burası havuzu olan büyük bir işletme. Plaja giriş ücretleri elbette değişmiştir. Şimdi aşağıya doğru kademe kademe ineceğim ve ücretli kiralayabileceğiniz burada kamelyalar da var. Dolayısıyla şöyle plaj alanı çok rahattır buranın. Temiz bir bölge. Hiçbir şekilde deniz anası ve yosunların girmeyeceği şekilde plaj sınırlandırılmış. Shuttle hizmeti var. Yani Kınalıada'nın iskelesinden sizi alıp buraya getirip götürebiliyorlar. O yüzden bir inelim bakalım yavaş yavaş. Giriş ücretleri ne olmuş? İyice bir bakalım. Şöyle aşağı doğru inelim. Baran Bey buradaymış arkadaşlar. Biraz şöyle görüntü almak istiyorum. Hani sağdan soldan. En azından konuşmaların arkasına eklerim bu güzel görüntüleri. Siz de daha çok faydalanmış olursunuz. Şuradan bir müzik sesi geliyor. Gördünüz mü? Hemen bir platform daha. Tabii şu an çok yoğun bir sezon değil. Okullar yeni kapandı. Kiralayacağınız kamelyalar da bunlar. Belli bir yeme içme hesap karşılığında bunlar kiralanıyor diye hatırlıyorum. Aşağıya doğru yavaş yavaş ineceğim. Burada soyunma kabinleri falan var arkadaşlar. Oldukça bol. Havuz. Kolay gelsin.
Evet, bunlar da kamelyalar arkadaşlar. Şimdi hepsinin fiyat bilgisini vesairesini alacağız. Bakın ulaşımı rahat olsun diye bazı bölgelere yine böyle tuvaletler, soyunma alanları yapmışlar. Yerler oldukça temiz. Beton bir üniteyle kaplamışlar rahat etmeleri için. Denizdeki kayalık ve çakıl olayı ise biraz daha sadeleşiyor. Yani hareket etmesi daha da kolaylaşıyor. Evet, buradan yavaş yavaş aşağı ineyim. Bir de şu insanların olmadığı platforma çıkayım. Buradan görüntü almaya çalışayım sizler için. Çok yeşil burası. Gölgelik alanı fazla ister istemez. O yüzden rahatsız etmiyor. Bakın, dileyen burada da güneşlenebilir. Şuradan hemen. Burada tabii kadın erkek eşitliğine her zaman dikkat ediliyor. Ne yazık ki hani burayla ilgili öyle sandalyenizi alıp gelebilir misiniz? Bunu bilmiyorum ama her işletme kendince talep gören bir kitleye sahip. Dolayısıyla buraya da yer vermek istedim. Evet, görüyorsunuz ortam arkadaşlar. Oldukça iyi ve güzel bir ortam var burada. Herkes rahat, şezlonga uzanmış. Buranın mutfağı da güzel. Oldukça iyi bir restoranı var. Menü fiyatlarını da göstereceğim birazdan zaten size. Denize doğru da yürüyeceğim. Denizin görüntüsünü, yapısını bilin istiyorum. Evet, buranın her noktasını olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Shuttle geldi mesela. Buradan isteyenler gidiyor. Muhtemelen her saat başı kalkıyor bu. Sahilin bu alanını da kullanabilirsiniz. Bakın bu tarafta da bir alan var. Burada genelde organizasyonların yapıldığı kısım. Bir bar var orada. Şöyle. Hani partiler falan burada veriliyor. DJ kabini var ileride. İşte duşakabinler. Şu hizadan gidip insanları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Hani rahat bir ortam arkadaşlar. Burası gelip güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer ama fiyatlar da tabii ona göre değişkenlik gösterecektir. En azından konforlu bir yer için fiyatları değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi fiyat bilgisini de alacağım. Arkadaşlar fiyat bilgisi verebilir misiniz bana? Girişler ne kadar? Girişler Hafta sonu 1200 TL resmi tatiller, hafta içi 1000 TL. 1000 TL. Kişi başı. İskelemiz girişler 2500 TL ödeme şeyi var. Harcama limiti var. Bu ayrı burası. İskele ayrı. Abimiz 5000 TL şeyi var, harcama limiti. Harcama limiti var. Maksimum kaç kişi için? 2 kişi için. 2 kişi 5000 harcayacak. Yani 2 kişi 10.000 TL. Kişi başı 5000 lira. Evet. Anladım. Kişi başı 5000 harcama. Maksimum orada 6 kişi falan en fazla şey yapıyor herhalde. Yani tamam, sağ olun. Tekne servislerimiz de var. Shuttle hizmeti var. O saat başı mı geliyor onlar? Evet. Saat başı ücreti Yok. yok. Her saat alıyor, bırakıyor. Oradan da alıyor. Aynen. Hizmet zaten bize ait. Tamam, hizmet size ait. Sizin burada mutfak da var. Menü fiyatlarınız falan var. Her şeyimiz Menü var mı? Gösterebilir miyim? Var. Nerede menünüz? Yoksa kare kod mu? Var. Kare kod. Örnek veriyorum. Atıştırmalıklara bir bakalım. İstediğinizi seçebilirsiniz. 800 TL'den başlıyorlar. 850. Fiyatlardan 750 vesaire. Çok teşekkür ederim. Baran Bey'i bekledim bir ara. Geldi. Derli toplu, yeşilliğin içinde bir yer. En azından istediğin gibi çekim yap dedi. Kafana göre takıl dedi. Kişi başı 5000 lira harcama limiti var. Yani işte plaja girişle beraber bunu 6000 diyebilirsiniz. Noya Köşk Oteli kullanırsanız hafta içi buradan ücretsiz yararlanabilirsiniz. Kahvaltısı da açık büfe bu arada. Noya Beach Otel'den çıktım. Şarjım da dolmuş, çıkartayım onu şöyle. Otel ileride sağda dedim ama verdim ha. Sana güveniyorum. Afiyet olsun. Merkeze doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. Bakın, keyfe bakın insanlardaki. Adalı insanın keyfine bakın. Oh be. Şu güzel sokakta yürüyüşüme eşlik edin, gelin.
Kafamı sola çeviriyorum. Çok güzel bir ev. Sağa çeviriyorum. Hem manzara hem güzel bir ev. Bakın. Müthiş. Kolay gelsin. Bu sene daha bir cıvıl cıvıl bir vakitte yakaladım. Her yer denize açılıyor. Şu sokak güzel, hoşuma gitti. Evet. Uyumak yok, yemek yeme zamanı. Bir şeydi buranın adı ama hatırlamıyorum şimdi. Buraya dışarıdan kendi etinizi falan getirebiliyordunuz. Merhaba, kolay gelsin. İsmi neydi buranın? Sercan'ın yeriydi değil mi? Ha, geçen sene de yer vermiştim de sizle görüşmüştüm herhalde. Şurada muhabbet etmiştik değil miydi? Siz değil. He, abinizdi. Hatırladınız mı videoyu? Evet. Hatırladınız. Ne kadar oldu girişler? 600 lira. 600. Kişi başı mangal ve servis ücreti 600 lira. He, plaj ücretsiz zaten. Plajı ücretsiz. Aynen ama ekstra salatası falan istersen ona da bir ücret ödüyordun. Bir de bu sene mangala 5-6'dan sonra başlıyoruz. Tabii yani sıcak hava zaten. 600 lira diyorsunuz. Her şey ne var? Ve servis. Mangal ve servisin içinde ne vardı? Ara sıcaklarımız var. Onlar ücretli. Tabii, tabii. Sizin Onlar- porsiyonlar da boldu bayağı. Evet. 300 ile 450 arası onlar. Değişiyor. Peki serviste yani su ya da herhangi Yok, ücretsiz yok. bir şey hiçbir şey yok. Sadece mangal masa ve servis var. Mangal masa ve servis. anladım tamam. Çok teşekkür ederim. Sercan'ın yeri arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Oturun, denizinizi izleyin, suya girin, çıkın. Mangal servis hizmetinizi yapsınlar. Sadece bir 600 lira ödüyorsunuz kişi başı. Onun dışında etinizi, içkinizi alın gelin. Burada bir karı koca işletiyordu. Güzel böyle bir çay ocağı falan vardı. Bakın burası da halk plajı arkadaşlar. İstediğiniz gibi girip çıkıp kıyı kanununa uyuyor buralar. Sadece şezlong şemsiye kullanmak isterseniz. Bakın arkadaşlar görün. Görün. Yani hani bu bir şey değil. Bunu akşam toplarlar buradan ama şurada şu plajların işletmenin olmadığını düşünün. Arkadaşlar burası çöplükten geçilmez. Emin olun geçilmez. Yani bunu benim söylememe gerek yok. Peki manzarayı tok karnına izlemek ister misiniz? Bence istersiniz. Ha? Geçen seneki videomda çektiğim bir burada pansiyon var. Güzel tarihi bir binada. Pansiyon da vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Tamam. Soğuk su varsa içerim vallahi. Çok teşekkür ederim. Var mı boş odanız? Kınalı'da Nisi Pansiyon arkadaşlar. Bakın hemen müsaadenizi istedik. Ben burayı biliyorum çok uzun zamandır. Burası eski bir köşk. Hemen girişte böyle resepsiyonu var. Birkaç katlı. Burada bir oda vardı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Tek oda vardı bu katta. Orası dolu. Burada lavabolar falan var. Hemen ikinci kata İsmail kardeşim yardımcı oluyor bize şimdi. Üst katta kaç oda var İsmail kardeşim? Bir oda var. Üst katta da mı bir oda var? Evet. Oo, burası 4 kişilik. 4 kişi. Banyosu, tuvaleti, oda ayrı. Tamam, burada mini buzdolabımız var. Burada şu şekilde. Tabii burası tarihi bir bina olduğu için çok burayı değiştiremiyorsunuz muhtemelen. Yok, pansiyon şeklinde eski. Eski pembe konak burası. Şöyle. Tamam, süper. İsmail kardeşim yardımcı oluyor. Buraya bir tane masa koymuşlar köşeye. Rüzgardan bu uçuşmuş. Bakın. Nerede deniz? Ha, burada hemen şöyle meyhaneye de inip biz burada birkaç sene önce bayağı keyifli bir vakit geçirmiştik. Direkt denize açılan bir otel. Toplamda kaç oda var bu otelde? 5. 5 oda var. Şimdi bu odaların fiyatlarını biliyor muydun sen İsmail kardeşim? Kişilik 5.000 lira, gecelik oda kahvaltı dahil. Tabii 3 kişi 6.000 lira,
4 kişi fiyatlar öyle. 1000 mi artıyor kişi başı? 1000-1500 500 lira artıyor. değişiyor evet. Şimdi beyefendi aşağıda şey demişti. 2 kişilik odalar kişi başı 2500 lira kahvaltı dahil. Yani toplam 5000 lira. O da dahil veriyor. O da. Ha, oda veriyorsunuz siz. 2 kişilik oda 5000 lira. Kahvaltı dahil. Burası 4 kişilik oda. Toplam kaç lira dedin? Burası 8-9 arası değişiyor. 8000 lira diyelim. 4 kişi başı kahvaltı da dahil. Evet. Akşam yemeğinde %10 indirimimiz var. Çok güzel bir detay bu. Sizi neden tercih etmeli mesela diğer otellere göre? Hani yine gelenlere de böyle ufak bir pazarlık yapmak istediği zaman yardımcı oluyorsunuzdur. Yardımcı oluyoruz tabii. Az önce baktığımız oda şurasıydı. Şu odaydı. Buradan denize karşı yemeğinizi yiyebilir. Dilerseniz de bu tarafa geçebilirsiniz. Afiyet olsun. Ana, sen de mi istiyor? Sana da vereyim, al. Korkma ya, gel. Oh, bak çok yeme, midene dokunur ha. Yavaş ya, yavaş. Lan arkadaş, hem etin en güzelini yiyorsunuz, balık. Bir de gelmişsin kurumamaya tenezzül ediyorsun ya. Bunları da siz satıyorsunuz değil mi? Ne kadar şortlar? 250 şort, 200 lira deniz ayakkabısı arkadaşlar. Burada zaten oldukça lazım oluyor, şeffaf. Çünkü taşlık kayalık bir alan olduğu için. Plajı göstereyim. En güzel aşklar Onur Beach'le başlar. Onur Beach'te. Sizin isim Onur mu? Evet, Onur. Onur, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Onur Bey, plaj hakkında bir bilgi verir misiniz? Şimdi bu sanırım şuradan geldiğimiz zaman iskeleden sonraki ilk plaj burası. İkinci sıra. İkinci. İskeleden sola döndüğünüzde sıradan ikinci. Ha, sıradan ikinci. Evet. Tamam, ben geçen sene buradan başlamıştım. Ne kadar giriş ücretleri? Hafta içi 400, hafta sonu 600. Buna her şey dahil. Plaj araç gereçleri. Kabini, Yani- şezlongu, şemsiyesi, Şemsiyesi. sehpası, tavlası. Yani tavla falan da veriyorsunuz Tabii oynasın isteyen diye. olursa. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyor mu? Biz satıyoruz ama serbest. Yanında da getirebiliyor. Gidip alıp gelebiliyor da. Çok Zorunlu değil yani. Zorunlu değil. Kıyı kanunu uyguluyor musunuz? Yani kişi vatandaş sandalyesiyle gelip bir kenarda oturabiliyor mu? Oturabiliyor. Adalılarla aramız bu konuda çok iyi. Çok güzel. Kimisi denize girip çıkıp evine gidiyor. Kimisi şezlongu kullanıyor. Hani isterse parasını ödüyor, istemezse ödemiyor. Adalılarla çok iyi aramız. Anladım. Siz daha çok zaten... Ben de adalıyım, burada olmuyum zaten. Çok güzel. Buna dikkat etmeniz iyi. Çünkü çok sorulan şeylerden biri bu. Ben biraz işletmelerin olması taraftarıyım. Çünkü temiz oluyor. Tabii hem kişi düzeni açısından hem de temizlik çevre düzeni açısından bizim görevimiz büyük. Bu yani kadın erkek eşitliğine dikkat ediyorsunuz Evet, isteriz. yani- Bu güzel bir şey. Duyun arkadaşlar. Şimdi buyurun. Öldük mü? Evet, öyle oldu. Evet, bakın burada bar şey de var arkadaşlar. Böyle çok müzik var burada. Orada soyunma kabini var bir tane. Burada yiyecek içecek tarzı şeyleri yine sipariş verebilirsiniz ama dışarıdan kendiniz de getirebilirsiniz. Utanma, seni çekmiyorum. Şöyle denize doğru yürüyeyim. Bakın arkadaşlar, hani burası çakıllık bir alan ama yine de burada denize girmek isterseniz ayakkabılarınızı getirin. Geçen seneki abi duruyor orada. Mor şemsiyeli yer. Abi nasılsın? Eyvallah. Yine bir uğrayayım dedim abi bu seneki tanıtım için. Nasılsın abi, iyi misin? İyi gördüm seni yine. Ben de iyiyim abi, sağ olasın ya. Şöyle bir Kınalıada'ya geldim, hem bir yürüyüş yapayım dedim, spor olsun. Hem de gelmiş ya, kameramı alayım şöyle bir çekim yapayım dedim. Hoş geldin. Yer verebilir miyim yine abi sana? Oo, bu geçen seneye göre biraz daha Mordu. böyle. Mordu geçen sene. Evet. Bu sene Fuji'ye döndüm. Ama çok güzel olmuş, böyle bir derli toplu olmuş abi. Farkını hissettiriyor dışarıdan bakınca. Girişlerin ne kadar oldu abi? Hafta içi 400 lira. Hafta içi 400, hafta sonu 600. Hafta sonu 600. 600. Yemeğini, içkisini, suyunu getirebiliyor zaten. Tabii. Dışarıdan yiyecek içecek getirebiliyorlar. Aynen. Onda problem yok. Hatta abinin şurada halka açık tuttuğu da bir yer vardı senin. Arka tarafta yine böyle. Ayka Beach olarak. Ayka Beach olarak çocukları da çok seven bir abiydi. Öğrencilere falan böyle. Nasıl işler peki? İşte bu sene zayıf, daha sezon başlamadı. Abi Okulun havalar- geç kapanması. Havaların işte Isınmıyor ya. ısınmadı havalar. Kendine iyi bak abi. Görüşürüz. Var mı söylemek istediğin bir şey? Canın sağ Sağ ol olun. abi. Senin var mı? Senin de abi. Canı sağ ol. Gel, misafirim ol. Olur inşallah abi. İşten güçten fırsat bulamıyorum. Senede bir kere gelebiliyorum işte. Her zaman beklerim. Dikkatimi çekti arkadaşlar. Yemek masalarının altında bekleyen kedilerin hepsi aç. Her şey dahilmiş. Güzel. Burada bir plaj var. Sezaryalı. Geçen sene de duruyor. Gece şuradaki abiyle tartışmıştım. Kamera kapalı. Sen niye kamerayla giriyorsun falan. Daha merhaba dememe bile fırsat vermemişti. Mutsuz yaşlı bir amcaydı. Mor'dan gidelim. Mor Beach.
Belki geçen seneki abi yine buluruz. Burası zaten arkadaşlar adalılara falan ücretsiz bir plaj. Yani öyle çok hani ücrete odaklı bir plaj değil. Genellikle adalar geliyor buraya, adalılar geliyor. Dışarıdan burada yemeğinizi, içkinizi falan getirebiliyorsunuz. Evet. Nasılsın? Abi iyiyim, sen nasılsın? Abi biraz zayıflamışsın sen sanki. Kendime geliyorum artık. Oh be. Bugün şöyle bir farklı istikametten geldim. Tamam. Ama geçerken dedim abiye bir uğrayayım. Buradaysa dedim yine. Ne ikram edeyim sana? Abi hiçbir şey. Burama kadar. Gerçekten ama. Vallahi abi ya. Ama soğuk bir suyum varsa alayım. Senin nasıl abi işler? Açmışsın sezonu. Bugün başladım. Ha, bugün başladı ama okullar kapandı daha yeni, doğru. Seni görmek güzel hakikaten. Abi eyvallah, sağ olasın. Senin de öyle ya. Böyle enerjisi güzel olanlara zaten yer veriyorum ama onun dışında fiyatları nasıl oldu abi? Adalılara yine şey zaten burası hani öyle çok fiyat odaklı bir yer değil biliyorum. Aynen. Yine Evet. aynı şeyde gidiyoruz. Güzellikte gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle durayım ışık vurmasın. Dışarıdan gelenlere böyle bir ne kadar yaptın abi? İşte şezlong şemsiye kullanmak isterse. Şezlong, şemsiye, duş hepsi içinde böyle 400 falan yapıyoruz. Yani. Ama şezlong şemsiye hepsinden faydalanıyor. Tabii. Ama zaten kıyı kanunu vesaire onlara dikkat Aynen. ediyorsun. Dışarıdan yemeğini içkisini de getiriyor. Sıkıntı yok. Burada da yapıyorsun. Aynen. Arkadaşlar görün hani kadın erkek eşitliğine tabii bir de dikkat ediyorlar. Yani öyle hura hura. Biz biraz daha dikkat ediyoruz. Bizim kendi köylümüzü alıyoruz. Sevindim, seni görmek çok güzel. Ben de çok sevindim. Hakikaten çok sevindim. Eyvallah. Gördünüz abi yine tatlı. Orada beni gördü, uzaktan koşa koşa geldi. Seni görmek güzel diyen bir insanı görmek güzel oluyor. Bunlar önemli motivasyonlar. İyi insan, güzel insan biriktirmek önemli bu dönemde. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda sürpriz yerlerde olacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.